Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bu tatlış kızımızın elbisesini bugün bitireceğiz. Saçına bir fiyonk yapacağız. Tacını yapacağız yani ve son bölümüyle bitirmiş olacağız. Şimdi elbisem bu şekilde, eteği daha doğrusu. En son arttırmıştık. Hepsine çift battık. İkinci sıramızda bir tek bir çift, bir tek bir çift yaptık sıra sonuna kadar. Ve burada bırakmıştık. Ve bundan sonra ben 12 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şurası kemerimiz. Kemerden sonra şurası hepsi çift battık. İkinci sıra bir tek bir çift. Ve bundan sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. Eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz ördük. Şimdi bu eteğimizi tekrar örmeye devam ediyoruz. Döne döne derken her sırada ilmek kaydırıyoruz. 2 zincir çekip yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunumuz da bozulmuş. Evet. Şimdi bunu buradan sökeceğim. Buradan devam ediyoruz. Bundan sonraki sıramda şimdi aynı şu koldaki gibi bir detay yapacağız. Birbirine uyum olsun diye. Şu fırfır görüntüsü vereceğiz bu kısma. Ve ondan sonra yine birkaç sırada bu renkle örüp tamamlayacağız. Fırfırı yapmak için şimdi bir zincir, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle odaklayalım. Çok odaklayamadık. 3 zincir çekiyoruz ve öndeki FLO dediğimiz ön lobdan örüyoruz. Evet, yine 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve öndeki tek kanattan örüyoruz. 1, 2, 3. Yine öndeki lobdan yani FLO yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar hep aynı 3 zincir çekip FLO yapıyoruz. 1, 2, 3 ön katından örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim. Hepsine 3 zincir çekip ön FLO'dan battım arkadaşlar ve ilmek kaydırarak bitiriyorum. Zincir çekmeyeceğim kaba durmasın diye. Şöyle birazcık uzun bırakıp ipimi bu şekil kapattık. İpimizi arkadan yine gizleyeceğiz. Bunu sonra gizlerim. Şimdi pudra pembemle devam edeceğim. Birkaç sırada bunu öreceğim. Şu an kaç sıra bilmiyorum. Ben birkaç sıra örüp ona göre karar vereceğim. 2 veya 3 sıra öreceğim. Şimdi yine bir tane sabitleme zincir yapıyoruz. Ve aynı ilk sıradan arkadaki arkadaki loblardan örmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere battım. Hep arkadaki zaten öndekine fırfır yapmıştık. Arkadaki tek kata da yine trabzan yapıyoruz. Tığımın üzerine bir tane alıyorum ve 2 seferde çıkıyorum. 1, 2. Tığımın üzerine aldım. 1, 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Hep arkadan tek kata.
Evet, böyle devam edelim. Evet. Dış eteğimi 3 sıra eksiltme, arttırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Bu arada buradaki toplam sayım 207. Yani bu çok eteklerde, kıyafetlerde çok önemli değil sayılar. Bir iki eksik olabilir, fazla olabilir. İplerin kalınlığıyla değişebilir. Ebatları değişebilir arkadaşlar. Şimdi benimki periyaydı. İpim. Evet, şimdi bu arada yine iplerinize göre örün bence. İpiniz az ise mesela buraya 2 sıra yapabilirsiniz. Veya yine eteğini daha kısa bir etek olabilir. Hani iplerinize göre örebilirsiniz. İlla ki böyle uzun yapmanız gerekmiyor. Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz sayılarını. Şimdi artık bitirdik. Son olarak da yine buradaki gibi bir fırfırını yapacağız. Yine 3 zincir çektim. Ön lobdan aldım FLO olarak. Yine 3 zincir ve yanındakine battım. Ön kattan sıra sonuna kadar 3 zincir yapıp hemen yanındakinin ön katına batıyoruz. Önden yaptığımız zaman daha böyle bir dışa doğru kabarık oluyor. Yani içine battığında o zaman aşağıya doğru bir görüntü oluyor. Ben de böyle bir kabarık dursun istiyorum. O yüzden ön lobuna tekrar batıyorum. Yani arkaya bir şey örmeyeceğim bir dahaki sefer. Siz de şu an benim elimde dantel yok. Siz isterseniz buralara dantel dikebilirsiniz arkadaşlar. Yani yine böyle örüp şu en sona da şu arka loba da dantel dikebilirsiniz. Çok tatlış olur. Yine çorabına da öyle. Çorabında şuradaki detayına da yine bir çok tatlış bir danteller dikebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Dediğim gibi elimde olsaydı ben de bir dantel dikerdim. Veya farklı bir şeyler değişik değişik danteller veya fistolar var. Öyle bir şeyler de yapabiliriz bebeklerimizin elbiselerini. Evet, ben şimdi bu şekilde örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuma geldim ve şimdi arkadaki tek kata ilmek kaydırarak bitireceğim. İpimi artık kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum. Dipten kesmiyoruz hiç. İplerimiz yoksa çıkabilir, sökülebilir. Bunları böyle saklayacağız arkadaşlar. İçeriden iplerimizi yürüteceğiz. Bu şekilde saklayalım. Evet, şimdi ben bunu daha sonra yaparım. Gördüğünüz gibi bir sürü detayı var. Sadece örmek yetmiyor. Temiz bir çalışma için bunları hep içeriye saklamak gerekiyor. Evet, eteğimiz gördüğünüz gibi çok tatlış oldu. Kabarık bir etek oldu. Siz de bebeğinizin ölçülerine göre isterseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar askısını yapacağız. Şimdi ben bir tanesini yapayım, sayılarını belirleyeyim. Sonra ikinciyi de beraber yapalım. Evet, birinci askımın yerini belirledim arkadaşlar. Şimdi şuradaki belimizdeki düğme yerini yana getireceğiz. Burası arka orta değil, yanda kalacak. Şimdi bu askı yerimizde şöyle göz kararı tam ortanın biraz ilerisinden başlayacağız. Şöyle ortalayıp eteğimiz şurası ortası. Buradan 7-8 tane ileriye yapacağız. Bir tane yine sabitleme zinciri yapıyoruz. İyice sıkaladım.
Şimdi siz ilk olanı bu şekilde tutturacaksınız ve 45 tane zincir çekeceksiniz. Bu şekil 45 zincir. Şimdi ben ikinciyi yapacağım. O yüzden de bundan sonra altıncıya batacağım. Şu arada sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya tutturdum ipimi. Yani arada 5 tane sık iğne olmuş oldu. Kaç oldu? Çok sorun değil arkadaşlar. Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi 45 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 45 tane zincir çektim. Şimdi 1, 2 atlıyorum. 3. zincirimden itibaren her zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 43 tane sık iğne olacak. Sıra sonuna kadar hepsine tek sık iğne yapıyoruz. Evet, bütün zincirlerime sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şimdi kemerimdeki, belimizdeki kemerin hemen ilk sık iğnesine, yani sabitlediğimiz sık iğnenin yanındaki oluyor. İlmek kaydırarak burayı tutturuyoruz. Burayı tutturarak sabitledik. Hemen yanındakine ilmek kaydırıyoruz. Dönüyorum ve buradan tekrar devam ediyorum. Hemen ilk üründeki sık iğneden devam ediyorum. Hepsine tek batıyoruz. Sıra sonunda yine düğme deliği yapacağız. Oraya gelene kadar tek tek sık iğne yapıyoruz. Evet, sıra sonunda en son 4 tane sık iğne bıraktım. 1, 2, 3, 4. Şuraya batmayacağım. Onları 4 sık iğne. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 düğme deliği için ve 1, 2 tane sık iğne atlıyorum. 1 ve 2 atlıyorum. 3 ve 4.'ye sık iğne yaptık ve burada düğme deliğimizi oluşturduk. Bu da düğmelerinizin büyüklüğüne göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Daha yani ben 2 sık iğne yaptım mesela. Arayı 3 sık iğne yapabilirsiniz. Benim düğmem bu şekilde. Bunun içine girebileceği şekilde ölçüde zincir çektim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve yine sıra sonuna kadar hepsine tek batıyorum. Buradaki boşluğa da 2 tane sık iğne yaptım. 2 sık iğne atlamıştık. Onun sayılarımızı yerine koyduk. Evet, şimdi hepsine tek batalım. Evet, yine sıra sonuma geldim arkadaşlar. Ve yine eteğin belindeki lastiğimize yine ilmek kaydırıyoruz. Tekrar yanındaki sık iğneyi de ilmek kaydırıyoruz. Ve buraya askımızı sabitlemiş olduk. Dönüyorum ve sıra sonuna kadar hepsine tek sık iğne yapacağız. Artık bu son sıramız. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Ve ipimi kesiyorum. Biraz dipten kesmiyoruz hiçbir zaman. Biraz uzaktan kesip ipimizi içeriden saplayacağız. Geriye doğru içinden geçirelim. Ve şimdi evet, elbisemin düğmelerini de diktim ve
askılarımı taktım arkadaşlar. Arkası da bu şekilde olacak. Çapraz geliyor. Kollarından düşmesin diye çapraz şekilde. Ve elbisemiz bitti. Artık isteyen şu eteklerin süsleri yapabilir, çiçekler yapabilir. Bütün size kalmış. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi saçını hemen bir saç bandı da yapalım. Ondan sonra allıklarımızı sürelim ve videomuzu sonlandıralım. Saçımızdaki kurdele için 20 tane zincir çektim. Ve bir tane atlayarak geriye dönüyorum. Hepsine tek sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar hepsine tek batacağız. Rengim ayakkabısındaki renkten uyumlu olsun diye. Evet, sıra sonuma geldim ve 19 tane sık iğnem var. Şimdi bir tane zincir çekip dönüyorum. Ve arkadaki BLO'dan yapacağım sık iğnelerimi. Arkadaki tek kattan geçerek yine hepsine tek batıyoruz. Bu şekilde. Böyle bir tırtıklı bir görüntü oluyor dışarıya. Evet, 19 sıra aynı şekilde ördüm. Şimdi 20.yi öreceğim. Her sıra bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Her sıra bu şekil döneceğiz. Ve arkadaki tek kattan öreceğiz. Şuradan. Arkadaşlar. Arkadaki BLO dediğimiz yerden tek katından örüyoruz. Bu son sıramız. Toplam 20 sıra ördük. Eksiltme arttırma yapmadık. Işığım çok kötü oldu nedense. Evet, şimdi burada sıra sonunda ipimi koparacağım ve mor rengi geçeceğim. Evet, bir zincir çekip ipimi kestim ve morla devam edelim. Evet, ipimi yeniden sabitliyorum. Evet, bu şekilde tutturduk ve fiyonkumuzun önce şuradaki detayı sık iğne ile burayı birleştireceğiz. İlk baştakine batarak hemen karşısındaki sık iğne ile birleştiriyoruz. Dikdörtgenimizin dört tarafında sık iğne yapacağız. Evet, iki ucu sık iğne yaparak birleştirdik. Şimdi köşeye geldim. Köşeye aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Rahat dönsün diye. Şimdi bu tarafı iki ucu yine sık iğne ile birleştireceğiz. Evet, böyle devam edelim. Evet, yine ikinci köşeye geldim. Aynı yere bir daha batarak burayı dönüyorum. İki tane batmış oldum. Bir
deliğin içine. Şimdi buranın tam ortasına şu şekil yine sık iğne yapıyoruz. Çok sıkış yapmaya gerek yok. Böyle her tarafını çevrelemiş olduk. Evet, sıra sonuna geldim ve ilk başladığımın ilmeğime ilmek kaydırdım ve ipimi biraz dibinden hiç kesmiyoruz. Birazcık uzandan kesip bunu yine içeri saklayacağız. Bu şekilde yaptık kurdelamızı. Şimdi bunu da içeri saklayayım. Ondan sonra şekil vereceğiz. Şu şekil ipi, mor ipimizi dolayacağız. Evet, şimdi fiyonkumuza şekil vermeden önce zincirini yapalım arkadaşlar. Saçına takacağımız yani kordonunu yapalım. Çift katlı olarak yapacağım. İpimi şöyle ortadan önce bir düğüm atıyorum. Şu şekil. Ve bir tanesini ayırıyorum. Biriyle de bir tane sabitleme zincir yapalım önce. Bir tane sabitledim. Şimdi bunun üzerine şunu ayıralım, rahat görün. Bir tane zincirimi yaptım. Üzerine pembeyi koydum. Ve zincir yaptık. Tekrar pembeyi, zincir. Pembeyi yapıyoruz. Bir zincir çektik. Pembeyi tığın üzerine alıyorum. Morla zincir yapıyorum. Bu şekilde. Pembeyi üzerine alıyoruz. Morla zincir yaptık. Böylece iki taraflı bir daha kalın bir zincirimiz olmuş oldu arkadaşlar. Çift yönlü. Tek renkle de yapabilirsiniz. Çift önemli değil. Sadece iki renkli ama ayrı ayrı olacak. Aynı renkte de olabilir ikisi. Birini üzerine koyacağız. Biriyle de zincir çekeceğiz. Birini üzerine koyuyoruz. Bir zincir. Evet, bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapacağız. Evet, zincirimi 3 karış boyunda ördüm arkadaşlar ve bitirdim. Ben bu şekilde 3 karış bana yeterli geldi. Şimdi en son tek olan bu ilmeğimi ikisini beraber geçireceğim. İpimi de ikisini beraber kesiyoruz. Ve içinden geçirdim. Sabitlenmiş oldu. Şimdi tekrar mor ipimizle kurdelamızı yapalım. Evet, mor ipimi bayağı uzun kestim ve bu ucu küt olan iğneme taktım. Çift katlı olarak yapacağım. Ucuna düğüm atıyorum. Ve şimdi fiyonkumuzun şu tam ortasını bulup şu alttan gireceğim. Tam orta ayarlayıp tekrar bir orta, tekrar bir uç. Bu şekil tam ortalayamadım.
Şimdi bunu böyle bir araya getirdim ve şimdi dolayacağım arkadaşlar. İpimi şekil, çok güzel şekil vermem lazım. Şu yöne doğru yapayım. Birkaç sefer böyle yapacağım, güzel bir görüntü olana kadar. Evet, bu kadar yeterli bana göre. 9, 7, 8 veya 9 kere falan doladım herhalde arkadaşlar. Şimdi arkasını çeviriyorum. Ortasından geçeceğim. Şimdi buraya sabitleyeceğim. Bir daha aynı şekilde geçiyorum. Ve ipin içinden geçip buraya bunu sabitledim çıkmasın diye. Ve bu şekilde aslında bu papyon da olur arkadaşlar. Bu tarifle papyonla yapabilirsiniz. Çok şık, güzel bir papyon da oldu. Böyle bebeklerimizin kafasına da bir güzel de çiçek oldu. Fiyonk, çiçek, artık kurdela, ne derseniz. Şimdi bu zincirimizin de şimdi ben yana gelmesini istiyorum. Tam ortadan katladım. Ortadan sonra tekrar biraz bu tarafa kayacağım. Şöyle yana geleceği için şu şekil, şu noktaya da bunu dikeceğim. İçinden geçiriyorum. Birkaç sefer bunu yapacağız. Bir zincir şöyle, hatta kas sağlam olsun diye şöyle iyice arkaya tutturalım birkaç yerinden. Karşıya geçelim. Orada yapalım. Çocuklar oyuncağı için çekiştireceklerdir. O yüzden dikişlerimizi sağlam yapmaya çalışalım. Evet. Düğüm atıp artık ipimi keseceğim. Evet, saç bandımızı da bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarifle çok güzel papyonla yapabilirsiniz. Erkek bebeklerin şöyle düşündüğünüzde çok, bakar mısınız, çok şeker oldu. Bu bebek tarifiyle aynısını yine bir erkek örebilirsiniz arkadaşlar. Saçlarını sadece çim saçı yapabilirsiniz veya farklı tüylü iplerle yapabilirsiniz. Keşke bir tane daha bebek olsaydı. Yani vaktim olsa erkeğini de örebilseydik. Birebir örüp sadece ona pantolon giydireceksiniz. Tişörtük yapacaksınız. Bu kadar. Şimdi ben saçını güzel bir takayım, ayarlayayım. Sonra yanaklarını boyayalım. Evet, kızımızın saç bandını bu şekilde taktık arkadaşlar. Ve sıra geldi yanaklarımızı renklendirmeye. Bunun için bu şekil toz pastel kullanacağım. İsterseniz allıkla da yapabilirsiniz. O da çok güzel işinizi görecektir. Toz pastelimiz bu şekilde. İki rengi bir arada yapacağım. Bu da ıslak mendilin kurumuş hali. Ve yumuşacık olduğu için çok daha kolay, iyi iş görüyor arkadaşlar. Yani şeyi dağıtırken yüzüne. Şimdi bunu yanaklarıma doğru şöyle hep aynı yöne süreceğim. İki renkten de karıştırıyorum. Allık aslında daha güzel oluyor. Normal. Çok affedersiniz arkadaşlar. Bu aralar
konuşmakta zorluklanıyorum. Biraz zorluk yaşıyorum. Biraz psikolojik rahatsızlığım var. Evet, o yüzden kusuruma bakmayın. Evet, bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Evet, bu kadarlık. Şimdi yeter. Ben sonra tekrar ayarlarım. Şimdi tam anlayamıyorum çünkü fazla kaçmasını da istemiyorum. Evet. Aldıklarımızı da sürdük. Işık da belli olmuyor. Normalde bayağı var. Işığım canlı olduğu için biraz silik görünüyor. Evet arkadaşlar. Bebeğimiz 40 santim oldu. Evet, yeni başlayan arkadaşlarımız için böyle fazla detaylı bir videom yoktu. O yüzden onlar için daha çok bu bebeği öğretme gereği duydum. Anlatma gereği ve umarım anlaşılır olmuştur. O yüzden bu kadar çok fazla bölümlü oldu. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada lütfen desteklerinizi bekliyorum kanalım için. Yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi geceler diliyorum. Tabi şu an gece. O yüzden hepinizi öptüm. Hoşça kalın.